Merhaba arkadaşlar, benim sesine tekrardan hoş geldiniz. Şu an Fritz Bus Station'daki durağında. Burası şehrin sağ taraflarında kalıyor. Şimdi de gideceğim, hostele geçeceğim, çantayı falan bırakmak için. Ben çantamı bırakabilir miyim? Ben evet bakıyorsun. Şimdi oraya geçeceğim, çantamı bırakacağım. Makineden bilet almaya çalıştım, alamadım bir türlü. Çünkü hata verip durdu, İngilizce aldığım zaman da tıkandırıyordu. Bir bakayım şimdi hani günlük bilet mi daha iyi işe yarar yoksa tek mi bakacağız. Şimdi metro istasyonuna geldim. Şöyle bir bilet aldım, günlük bilet. Şu an saat 9'dan yani 24 saatlik bir bilet aldım. 2500 Macar ne diyorlardı? Macar parası ödedim işte. O da yani şöyle 400 Macar parası 1 euroya tekabül ediyor. Yaklaşık 6 euro falan. Yani bankadan 6.11 euro çekmiş. Yani hani çok aşırı pahalı değil. Ama mesela günlük bilet 450 Macar parası 2500. 6 kere bindiği mesela direkt zaten bir günü hani bu daha mantıklı geliyor. Hani 2 gün yani 3 günlük var bir de. O da hani 3 gün olmayacağım için çok da mantıklı gelmedi bana. Hani 2 günlük falan olsa belki alabilirdim de işte. O da yoktu. Tek günlük vardı. Ben de o yüzden tek günlük aldım. Şimdi hostele geldim. Bir saniye. Hostel çok soğuk. Şimdi hostele geldim işte. Çantamı hostele bıraktım. Hani öncesinde sen söylemiştim ben bıraktım. Bırakabilirsin demişlerdi. Geldim, bir tane odaları var. Kamera falan varmış. Güzel. Sevdim. Şimdi oraya bıraktım çantamı. Aldım eşyalarımı. Ama tabii ki de çantam vazgeçilmezim olduğu için diğer bir çantamı aldım. Çantasız hayatta kalamıyorum maalesef. Ama çok güzel şey var şurada arka tarafta. Çok fazla şey var böyle hani duvar sanatları falan, mesela şurası hani kepenkleri falan. Bir anda konu çok dağıldı, neyse. Şimdi hemen yaptım. Yarın hamam kısmına gitmeyi düşünüyorum. Sabahtan oraya çıkarım, en azından çantam falan da oraya koyarım. Hani günün bir kısmını orada geçiririm. Bir de şimdi şöyle boynum çok ağrıyor. Birkaç gündür böyle bayağı sıkıntı yaşadım. O yüzden hani belki sıcak suyu gelir diye düşündüm. Ama şimdi 24 saatlik bilet aldığım için bugünü de yapmak istemedim hani. Geçirmek istemedim hani. Bugün de işte gezeyim falan diye komple. Şimdi oraya gidince büyük ihtimalle uzun bir süre kalmam gerek. Hani kalmak isterim çünkü o zevkli olur bence. O yüzden hani dedim bugün biraz daha gezeyim. ChatGPT'ye hemen sordum, dedim kanka hani bize bir yol tarif et. Şimdi gidiyorum. Buda Kalesi var. Bunu tam anlamamıştım. İtalya'dan falan da çok gelen varmış buraya. Şöyle hani genellikle bir şey Buda diye geçiyor burada. Hani bunun ilk mantığını tam çözmemiştim ama hani hashtag sonra çok kullanmıyorlar bunlar. Sadece Buda diye hani geçiyor her yer. O yüzden hani öyle bir mantığı varmış bunun. Burada da Kocaeli Belediye çalışanları temizlik yapıyor sabah sabah. Şimdi bakalım Buda Kalesi nasılmış? Yapmam gerekeni unutmuştum. Buda gelir, Buda gelir. Şimdi küçük hızlı bir şekilde şapkamı takayım da hızlı bir şekilde bir Budapeşte anlatayım size hani. Bir yandan hafif böyle modern bir yer. Pahalı ama mesela hani 1 euro daha önce söylediğim gibi yani şu an normalde işte 420 bandında falan ama birçok dükkanda bunu 400 olarak değerlendiriyorlar ve daha mantıklı. Çünkü bir döviz bürosuna gidip bozulma çalıştığınız zaman ben şu an en fazla 195 eurodan dönüştürebildim. Çok büyük oranda değiştirirseniz Western Union'ların reklam değildir. Western Union, neyse işte ofisleri var. Mesela orada çok büyük miktar değiştirdiğiniz zaman 405'ten falan değiştiriyorlar. Ben dün birine sordum hani dedim hani niye bu değil gibi hani o miktarla alakalı falan. Dedi hani bir bakayım dedi yapabileceğim. 390 falan oldu. Hani 385-390 civarında bir şey oldu. Dedim yok kalsın. Sonra başka yan tarafta bir yere gittim. Orada mesela 395'e vardı ama hani şu an gördüğüm en top noktası hani en üst noktası 395'ten çeviriyorlar. Ben dedim ki hani şimdi bir dükkana girdiğim zaman 400'den çevireceğim. Ve banka kartı kullandığım zaman da direkt 400 üzerinden hani alıyor. Hani mantıken dedim ki ne gerek var. Burası işte Yahudilerin de çok fazla bulunduğu bir yer bildiğim kadar. Çünkü çok fazla sinagog var ve hani bazı gerçekten çok ünlü sinagog, çok popüler, çok ünlü, aynen ünlü dedim. Çok ünlü şeyler var, sinagoglar var. Bir tanesi var mesela benim hemen hostelin orada. Bakmıştım oraya. Çok pahalı hani 35 euro mu 40 euro mu öyle bir şey istiyorlar girişine. Dedim hani 35'i de ne vereceğim hani. Ama şöyle Budapeşte genellikle birçok şey pahalı. Hani mesela hostel
30 civarında bir şey veriyorum. Normalde mesela 20'ye falan çok yer buldum mesela. Şey var, Slovakya'da, Bratislava'da mesela 15 euro falan şeyler. Hani ama burada direkt 30'dan başlıyor. Hani bayağı bir artıyor şeyi. Ha şöyle bir şey olabilir mesela. Slovakya'da kalınıp günübirlik gelinir gidilebilir. Ama ona da işte Flixbus'a para vereceksiniz. Ben o yüzden dedim ki bir gün kalayım şeyde, Macaristan'da. Budapeşte'de de hani daha şey olsun. Daha düzgün bir gezim dolaşım. Çünkü 2,5 saat falan sürüyor otobüs. Hani yani çekilebilir de ben çok istemedim bunu öyle. Şimdi otobüse bineceğim, kaleye geçeceğim. Bir de buranın otobüsleri hep şeyli, hani üstten bağlanmışlar. Hani elektrikli diye biliyor anladığım kadarıyla. Burada hani metro sistemi var, tramvay sistemleri de var. Hani bayağı gelişmiş sistemler. Bence kullanılabilir. Şöyle kocaman bir ileri giden bir caddesi var. Yoruldum. Şu an şöyle bu Buda Kalesi'ne geldim. Otobüsten indikten sonra normalde 3-4 tane bir yolu var oranın. Şimdi birincisi teleferikli, yani asansör gibi bir şey var, onunla çıkıyorsunuz. İkincisi yani paralı bunlar. İkincisi otobüs var. Küçük tur otobüs gibi bir şey var. Onunla sizi kalenin oraya çıkartıyorlar. Üçüncüsü hemen o kalenin altından bir yol var. Caddeye kaleye varabiliyorsunuz. Dördüncüsü şu an benim geldiğim yol. İlk üçü iptal. Hani o alt taraftaki yol kapalıymış. O yüzden diğerlerinde şey yapmak istemedim. Şimdi merdiven çıktım biraz. Şu aşağıdan bir yol var. Hemen şöyle. Oranın karşı tarafında bir yer. Oradan gelince hemen merdiven çıkıp ulaşabiliyorsunuz yine kaleye. Şu an oradan geldim. Şurada bir manzara yeri var. Değdi. Şimdi çekeceğim. Burada böyle bir manzara yeri var. Şuradan aşağıda inebiliyorum. Hemen şurası da kale. Şu parmağımla şöyle. Odakla, parmağımla odakla. Neyse. Şuradan şöyle aşağı ineyim. Şuradaki binalar olması daha iyiymiş aslında. Şimdi burada açıp şey dinleyeceksin. Sen Sivas'ı seyret, yar bende sana. Ah be, ah be. Şimdi şöyle hemen otobüsten şurada iniyorsunuz. Burada inip karşıya geçiyorsunuz. Şurada hemen Tourist Information kısmı var ve şurada da işte o teleferik kısmı var. Hani şuradan asansörle çıkabiliyorsunuz yukarı doğru hemen. Şu parmağım herhalde çok büyük de. Hemen işte burada da Tourist Information kısmı var. Normalde şuradaki yoldan çıktığınız zaman hani kaleye daha rahat bir şekilde varıyorsunuz. Yani bu kadar merdiven falan uğraşmıyor. Hani orada biraz daha rahat bir şekilde. Ama ve lakin orası kapalı olmuş. Büyük ihtimal şurada inşaat falan yaptıkları için. Orası kapalı olduğundan dolayı işte hemen şu karşı taraftan yürüyorsunuz. Şu ileride sol tarafa bir tane merdiven çıkıyor. O merdiveni takip ettiğiniz zaman işte hani şöyle yukarı çıkıyorsunuz. Buradan tekrar merdivenle falan buraya varacağız. Ama güzel, hani orası da güzel. En azından çıkabiliyor şu an. Şimdi yukarı tarafta şöyle şeyler var mesela. Şurada bir saray, yani kral sarayımsı gibi şeyler var. Bir de şurada var. Bu tarafa geçiş yasak. Yani önden bile geçemiyorsunuz. Şuranın da önüne tam giremiyorsunuz ama ilerisinde bir yürüyecek yer falan var. Onun dışında şöyle karşısında falan böyle inşaat halinde yerler var. Hani çok saçma bir şekilde. Hani anlamadım. Büyük ihtimalle şey yapıyorlar şu an, hani restorasyon gibi. Ama yeni yapı yapıyorlar hani. Anlamadım ya. Çünkü mesela şey vardı orada. İleri tarafta bir tane fotoğrafını koyarım. Saray gibi bir şey var aslında. Ama restore etmişler ve çok farklı bir yapıya dönüştürmüşler. Hani benim aklıma Türkiye'deki yapılar geliyor daha çok bu konuda, hani restore edeceğiz diye. Hani o yüzden hani bu da ona benzedi mesela, hani çok neyse. Ama şunları hala kafam almadı hani. Dur göstereyim hemen o şeylerde. Büyük ihtimalle bu parçaları kalmış. Bunların etrafında bir şeyler yapıyorlar ama hani mesela şuradaki görsel, hani ikisi alakasız. Hani
bir noktası bile yok mesela. Şuradaki aynı şekilde abi, hani en azından buna benzer bir şey kullan hani. Bilemedim. Çok saçma o yüzden hani. Buralar komple şu an şey halinde, restorasyon halinde. Ama hani yeni almışlar gibi de, hani yeni yapmaya başlamışlar gibi de hani de. İlginç. Şu arkada giden de Türk ekip şurası. Birazdan şuraya hızlı bir şekilde dönüp oraya katılacağım arkaya. Kaynak yaparız. Öğreniriz bir şeyler. Öğrendikçe anlatmaya devam ederiz. Bu tarafta BHM müze kalesi gibi bir şey. Kale müze mi, öyle bir şeyler var. Büyük ihtimal Budapeşte Merkez Kalesi. İçeride işte sergi var bir tane. Şeyseniz, yetişkinseniz, yani normal bir bireyseniz 3900 Macar parası. O da işte 10 euro falan tekabül ediyor. 9,5-10 euro. Mesela şeyseniz, çocuk ya da okuluysanız, yani gençseniz. Bu da yani 6-26 yaş arasıysanız, büyük ihtimalle 6'dan daha düşükseniz ücretsiz. Onu tam hatırlamıyorum. 6-26 yaş arası ya da öğrenciyseniz de şey var. 1900 Macar parası. O da yaklaşık işte 475'e 5'e falan tekabül ediyor. Normalde gelebilseydim şuradaki yoldan gelecektim. Hani hemen şu köprünün oradan. Şöyle şuradan çıkıp şöyle bir manzarayla karşılaşacaktık. Ama biz başka yoldan geldik. Başka manzara gördük. Burada buz pateni falan da var. 5 euro sıcak çikolata var. 5 euro olmaz, çok şey yaptı hani. Pahalı. 5 euro çok. Ama buz yok galiba. Buraya hep bir şey yapmışlar. Ben buradan gezi çekemiyorum. İşte güzel değilmiş. Şöyle şuradan fotoğraf çekeyim. Bu binada şu an Ulusal Galeri binası. Hadi gelelim bakalım girebileceğimiz yere kadar. Abinin biri şey diyordu hani. Burada konserler falan oluyor gibi bir şeyler yapmıştı hani. Çok açıldı. Enteresan. Tabii ki ticket test var. Ticket testsiz olur mu? Şuradan girelim bakalım. Ama bizim evler karşılıyor. Biletlere bakayım. Haberi. Fiyatlar böyle işte. Şu an şu kalelerin etrafından döndüm. O ileri tarafa doğru yürüyorum. Benim Türk ekibin gittiği tarafa dinlerim diye. Şu anda da sonra geri dönüyorlar. Üzdü. It's story. Şimdi bu arkamda gördüğünüz yer adı neymiş? Matias Kilisesi'ymiş burası. Hani ama girişler çok pahalı, hani 2900 Macar parası, öğrencisiniz de 2300'den çok düşmüyor. Ama onun haricinde şurada hemen şey var. Bu balıkçı Bastin neydi ki ya? Yani Halas Bastia falan diye gidiyor. Fisherman's Bastin diye. Burası böyle bir yer var hani. Burada çok popüler. Ama normalde mesela buranın ücreti neymiş? Burası şeyseniz, yetişkinseniz 1200, öğrencisiniz işte 600 ya da emeklisiniz falan 600'müş hani indirim hadi. Ama şu an şeye kadar ücretsiz hani. Ocağa kadar falan hani ücretsizmiş. O yüzden biz de öyle yapacağız. Aynen. Discount ticket 600 diyor. Full price aynen 1200'müş. Böyle normalde işte burada şeyinizi falan okumanız gerekiyor büyük ihtimalle. Tuvalet. Ana aslında doğru söylüyormuş millet. 250. Oo çok pahalı bu arada. Normalde 250 ne kadar yapar? 60-70 sente falan tekabül eder ama 1 euro istiyorlar. Aklımda da döktürüyor burada. Ama bir de böyle şey geçmiş, evdeki örgülerini getirmişler. Daha yeni o taraftaydım. Oradan şu arada arka taraftaki yoldan yürüdüm. Buraya geldim. Hani şurada da merdivenle falan direkt ulaşabiliyorsunuz hani, ama yokuş çıkmanız gerekecek şu ileriden. Şimdi şuraya girebilsem buradan video çekeceğim.
Burası Fisherman Bastions diye geçiyor. Normalde Bastions Burç demekmiş. Ama hani Fisherman Bastions dediğin zaman hani balıkçı kalesi gibi falan diye bir çeviri yapıyor şu an. Enteresan. Ama hani büyük ihtimalle Burç, yani bizdeki şeyler. Burç'ta öyle. Yani İstanbul'daki burçlar gibi biraz burası. Hani gelip görmelik. Ben şu an ya geldim ama çok fazla sis var. O yüzden hani çok fazla yani bir yandan güzel hani çekerken falan ama bir yandan da çok aşırı da iyi çıkmıyor çekimler. Bir de şimdi analog kamerayla çektiğim için şu an ne çıktığını ne çıkmadığını tam bilmiyorum. Şimdi bütün gün beklediğim şeye geldik. Arkadaşlar bu da tower. Şu an yine beni deli dürttü. O yüzden ya şöyle kalenin o tarafta gezerken aynı şey üzerine hani Tuna Nehri'nin aşağı tarafında şey gördüm. Böyle ileri taraflarda böyle yüksek bir yer gördüm. Bir anıt gördüm. Dedim neden gitmeyeyim? Trama bindim, sonra otobüse aktarma yaptım. Ama yani daha ileriden de inebilirmişim. Önceki durak indim ve yukarı doğru tırmandım. Merdiven falan vardı, o çok kötüydü mesela. O yüzden siz öyle yapmayın. Tırmanmanın sonunda şeye, o geleceğim yere kadar. Ve çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Bu sürprizi sizin de görmenizi isterim. Tadilat almışlar. Tadilat. Komple kapalı alan. Sadece birazdan göreceğiniz şeyler var, videolar var hani. Videolar var. Ama şu an işte sis olduğu için o da tam gözükmüyor hani. Şöyle bir şey. Bunu da gördük. Normalde işte buranın ilerisinden şu arka tarafta falan böyle hani daha güzel gözüküyor. Çünkü ağaçlar kapatmıyor oranın şeyine. Ama burada böyle bir sıkıntı var. Etrafına baktım, etrafı komple kapalı. Yani adamlar hatta üzerine dikenli tel atmışlar. Şurada da zaten şeyde hani görselde de gördük hani. Komple şu an bu alan restorasyon içinde. Hatta bazı ara yollar var. Oralar da kapalı mesela hani. Boşa geldim. Neyse hani en azından gelmiş görmüş olduk burayı da. Böyle bir yerde varmış. Yani daha sonra gelmek istediğim zaman bence inşallah bir aksilik olmazsa, o zamanlar açık olursa. Ya çünkü manzarası çok hoş geldi bana hani. Çünkü dediğim gibi önü kapanmıyor ve yani sis de olmazsa, yani tabii ki de öyle bir durumda var. Sis de olmazsa muhteşem bir manzaraya sahip olabilir. Şu an biraz daha şehrin arka mahallede, yani çok aşırı arka olmasa da biraz da Türk kısmı sanırsam burası. Hani eski Osmanlı eserleri falan var. Yani eski Osmanlılardan kalan birkaç yapı tarzı bir şey var. O yüzden şimdi o tarafa geçeceğim. Daha sonra da şöyle küçük bir ada var Tuna Nehri'nin üzerinde. Buradan sonra da oraya geçiş yapacağım ama şu an yokuş çıkıyorum yine. Harika. Şöyle şu aşağıdan yürüdüm. Sol taraftan çıktım. Bu tarafa geldim. Burası mescit falan yazıyor. Burası Ottoman bir şey falan diyordu. Hani öyle bir şey de varmış. Ve hani bayağı hoş bir şeyi var. Altta Türkçesi de yazıyor. Yani hoş bir dizaynı gibi bir şey var biraz şu an. Hoşuma gitti. Bakalım yukarıda neler bekliyor bize. Böyle her basamak aralarında böyle bahçeler var. Kat bahçe yapmışlar. Bir de burada var. Şurası ışıklı bir yere benziyor. Gül bahçesi galiba. Yok. Çünkü Rusça gül demek hani şeyde. Burası sadece oturma yeri yapmışlar burada. Şimdi geri çıkalım. Hepsinin altında şey var. Hani her şu aralarda mesela bir tane şurada var, bir tane şu aşağıda var. Hepsinde farklı bir çiçek
türü var galiba ya da gül var. Çünkü en üsttekini gördüm ama en alttakilerin yazısına tam bakmadım ne olduklarını. Oy. Bayağı. Burada bir şeyler yazıyor. Bak ne? Türkçe ya da İngilizce bulabilecek miyim? Aynen burada İngilizcesi var. Türbe genel olarak böyle. Hani şimdi bir iç kesimine doğru bakalım. Kapısından ne yazıyor? Çünkü bugün kapalı olduğunu biliyorum zaten. Ama hani belki başka bir şey yazıyordur. Ya da normal günde gelmek isteyenler. Burası zaten giriş değilmiş. Burada da şöyle bir yer var. Acaba üst tarafı açık mı diyeceğim. Yok orada bir yer var hani. Mescit gibi bir şey de olabilir belki burada biraz ya. Tamam heykel burada. Ana girişi burası. Biz alttan gireceğiz. Burada da işte Gül Baba'nın var. Ama girişi kapalı, komple kapalı. Bari içerideki şeyi kapatsaydınız arkadaş ya. Dur. Şuraya girip bir çekeyim. Ne var ne yok. Birine kadar kapalıymış galiba. İkisini açılacakmış. Evet. Şöyle. Burada sarıklar falan var. Şurada türbe var, ana türbe. Şu ileride de bir şey var. Sağ tarafta da bir şey vardı da görmedim. Burada da büyük ihtimalle etrafı izlemek için yerler falan var. Pazartesileri kapalı. Onun dışındaki genellikle salı ve pazar günleri 10 ile 18 arasında açıkmış. Yani gelmiş. Ben en azından dedim belki şeydir hani şu alana da girebiliyoruzdur. Ve hani sadece o en son kısmı hani türbenin yani mezarın anıtın olduğu yer, mezarın olduğu yere giremiyoruzdur diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Öyle ama en azından böyle bir yerde var. Bunu da unutmayın. Burada da işte Gül Baba'nın var hani figürü var. Burada Gül Baba kültürel bir şey. Şurada işte büyük ihtimal Macarca, İngilizce ve şurada da işte Türkçesi var. Hani okumak isteyenlerin. Yani genellikle bu giriş şeyleri falan bütün sembollerde Türkçe şeyler var yani açıklamalar var zaten. Bunun şu diğer taraftan millet yürüyordu. Bakayım burada orada ne var. Bir de bunların haricinde var. Şu aşağı tarafta hemen haritada görürsünüz hemen kanalın boyunda. Hamam yazdığın zaman da zaten karşınıza çıkıyor. Bir tane hamam var. Türk hamamı hani eski Türk yapısından döndürülmüş diye bir şey okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fiyatı da çok pahalı değildi yanlış hatırlamıyorsun. Tekrardan bakar fiyat listesini falan da şöyle şuraya boş bırakacağım. Şu kenara koyacağım. Ya da işte link falan bırakırım aşağılara. Öyle. Bunun manzarası çok iyiymiş. Millet şuradan yürüyor. Şimdi türbenin içini bir daha göstereyim şöyle. Hemen şöyle yan tarafta bir yol daha var. Oradan da şuraya bakabiliyorsunuz ve hani şöyle bir manzaranız da oluyor. Büyük ihtimalle o hamam dediğim kısımda şu aşağıda hani nehrin biraz daha ileri kısmında kalıyor yani adanın bu tarafında. Hani hatta haritada yan tarafında yüzme havuzu gibi bir şeyler de var. Birazdan şu aşağı yoldan ineceğim. Ama bakayım oraya nasıl gideceğim. Ama şu manzara çok iyiymiş ya. Birazdan zaten orada köprüye geçeceğim. Buradan çekim falan da yapacağım yine. Yani sabah da şu karşı taraftaki yerlerdeydim. Şu diğer taraflara falan gittim. Hatta onun ötesine de gittim ama orada inşaatta olduğu için büyük ihtimalle yok. Işıklandırması yok şu an. Şuradan gideceğim. Sol tarafa dönecekmişim. Şu sağdaki binada mesela hani orası da ayrı bir spa hani. Orada da suya girebiliyorlar. Bir bakayım olmadı oranın fiyatına da. Diğer tarafa çok gidesim var. Açık bir alan ve hani çok popüler. Popülaritenin kölesi olmak yani ama hani pahalı. Gerçekten pahalı. Ama neden olmasın mesela? İnsanlar bekliyor burada. Enteresan. Şöyle dediğim sauna yani Türk hamam kısmı burası. Yani şu binanın altında kalıyor. Şöyle bir yeri var. Hani bizim bildiğin türbe mantığında var. Şurada hani. Ne bak şurada insan azıcık kenardan gözüküyor. Şöyle bir yer. Eski tamam. Dedikler ben şurayı merak etmiştim hani çünkü buranın tasarımı hiç benzemiyor. Bu içeride oradan içeri giriyorsunuz büyük ihtimalle.
Oradan ulaşabiliyorsunuz. İşte o arka taraftaki Daniki metre semsi gibi olan yerde mesela hani içinde. Şuradan hemen giriş var buranın da. Şimdi hızlı bir bilgilendirme geçeyim. Adanın içerisinde 26 numaralı bir otobüs var. Hani adanın girişinden bu ne taraf girişi oluyor o zaman o? Bu işte sarayların falan olduğu o taraftaki girişinden diğer tarafa doğru. Hani ben bunu birazdan burada şey yaparım. Hani ok işareti gösteririm. Öyle bir 26 numara var. Ya iki taraflı da 26 gidiyor ama gidiyormuş, bunu yeni öğrendim. Ben şey sanıyordum. 26 numara içeride dönüyor. Tekrar çıkıyor aynı yerden, girdiği yerden öyle devam ediyor. Hayır. İki tarafında da giriş çıkış var. O yüzden hani buna dikkat edin. Çünkü ben bunu yaşadım. Şu an indim, tekrar diğer aynı otobüse bineceğim. Öteki tarafa geri gideceğim. Boş yere bir yarım saat falan kaybettim. Adada da çok aşırı bir şey yok. Bir tane adanın içinde termal otel var. Onun dışında böyle Lumina diye bir yer var. Hani şey biraz daha Luna Park'ımsı gibi, biraz oyun alanı gibi. Şu an Christmas'tan dolayı ışıklandırma falan yapmışlar. Sonunda inebildim. Bir de uzak bir yerde bıraktılar. Sen çok hemen köprünün dibine bırakmadı. Aslında ön tarafta inip tramvayla tekrar gelebilirdim de o da gene uzatacaktı. Neyse böyle olsun. 26 numarayı bilmeyin. Yani ana merkez kısmında çok fazla şey var, imkanınız var. Tramlar ve hani çok hızlı her yere gidip gelebiliyorsunuz. Ama otobüsler hafif böyle bir arada dışarı çıktığınız zaman biraz sıkıntı. Hani köprüye girdiği esnada. Ayrıca burada şey de var, scooter sistemi de var. Hani Avrupa'daki gibi birçok scooter çeşidi burada var işte, hani atıyorum işte Lime'ından Dot'una falan ya da hafif böyle farklı isimlerde gibi bir sürü şey var. Scooter seçeneğiniz de var hani. Abi minibüs çok kötü yerde durmuş ya. Hani birçok imkanınızı kullanabilirsiniz. Ulaşım konusu çok rahat bence. Tekneler var. Teknelere de binebilirsiniz. Sen şuradan aşağı ineceğim ben. Ben bir de böyle bir şey gördüm. Hani ne olduğunu tam bilmiyorum. Büyük ihtimalle onlar... burada daha büyük bir şey var. Ama şeyler... Çinli sanırsam ya da Japonlar. Aynen. Bot kazası yaşanmış. Şöyle ben öyle küçük bir tekneye binecektim normalde bugün. Yani 10-15 euro bir şey, çok pahalı değil. Ama işte bir zamanını tutturamadım. Bir de çok aşırı sis vardı. Dedim hani akşam da sis devam ederse hani hiçbir şey doğru düzgün gözükmez ve boşa şey yapmış gibi olurum dedim. O yüzden tekne turunu iptal etmiştim aslında. Ama belki yarın hani, çünkü çok uzun sürmüyor yani. Yakın bir mesafe hani ama uzun diyorlar hani şey olarak. Porto'da gittiğimde de Porto'nunki bayağı iyiydi. Burada işte sadece şey hani şey değişiyor işte. Fiyat ona göre değişiyor mesela işte. İlk başta bir hoş geldiniz içeceği falan varmış birinde, bazısında yok. Ama hani 8 euro falan da görmüştüm. Saati çok fark ediyor tabii ki. Akşam vakti daha da pahalı. Ama onun dışında ucuz. Bir de şöyle bir yer var. Böyle bir taşlık bir alan var. Hani oturmak için falan, hani şöyle gelip böyle oturacaksın. Etrafı izleyeceksin. Ama tabii ki de bunu biraz yazın yapabileceğim bir aktivite. Şu an çünkü oturduğun anda 2 dakikada mahvolursun. Ve Macaristan'ın en gözde yeri tabii ki de parlamento binası ve üstündeki ışıklar var. Hani gökyüzünü nasıl aydınlatıyor abi. Bence çok şu an aşırı rahatsız edici bir durum bence bu. Çünkü gökyüzüne bile bu kadar etki edebiliyorsa etrafı mahveder. Görüntü kirliliği, ışık kirliliği diye bir mevzu. Biraz da duyar. Ama hani çok yanlış değil bence ama mantığı bu. Şimdi şöyle bir şey aldım.
Hemen diğer tarafını da göstereceğim. Bu Macar strudel diye geçiyor hani. Hemen şunlar. Yani şöyle bir şey var işte. Farklı içerisinde çeşitleri var işte. Ben direkt elmalı aldım hani. Benim en azından bildiğim bir şey olsun az çok hani. Ablam bir de şey yaptı. Biraz ısıtı dedik. Yani dedi ki ısıtayım mı dedim. Isıtırsan iyi oluyorsa ısıt. O dedi ki olur dedi. Güzel olur dedi. Tamam dedim. Bir de üzerine biraz da pudra şekeri. Pudra şekeri severiz. Yumuşak bir şey var. Lavaş sanatı gibi. Hani böyle bayağı ince açıyorlar. Yani elmalı çörek gibi biraz hani. Sadece dış kısmı çok ince. Hani şey gibi. Kağıt gibi. Kağıt helvalar gibi. Bayağı ince. Şöyle. Şimdi de şey var. Bir tane böyle hostele gittim, çantalarımı bıraktım. Şöyle hostele gidip çantaya bıraktım. Çünkü kameram vardı zaten. Hani ben kamerayı kullanamayacakdım şu anda. Şey olduğu için. Ama dur kilisenin ben şeyi çıkarayım ben. Biz diğer tarafa gideyim o zaman. Yani hava karanlık olduğu için, analog çekim olacağı için hani ışık çok gerekli oluyor o yüzden. O yüzden onu şeyde bıraktım işte. Hostele bıraktım. Çantam falan da sadece küçük çantam aldım bir tane. O da küçüktü. İyice küçülttüm. Ama gene de küçülmüyor maddi hiçbiri. Otobüse bindim sonra merkeze geleyim falan diye. Bindim bir tane böyle millet böyle ayaşlarım bindiği durak oldu. Amcanın biri şey yapıyor işte. Geçebilir miyim? Çocuğu biri Türkçe şey diyor. Geçeyim falan diyor. Enteresan abi hani bu kadar mı Türkleşmiş bu? Ama sabah gördüm ama akşam üzeri mesela çok Türk görmedim. İlginç bir şey. Ama hani Türk de çok var. Büyük ihtimal bölgesel olabilir. Şimdi geri dönmemin sebebine gelelim. Burası. Şimdi daha bir çekim yapmak için kenara geliyorum da ilgimi çeken diğer bir nokta ise çok fazla Asyalı var. Hani anlamadım hani okumaya mı gelmişler, gezmeye mi ya da bütün Avrupa'dakiler şu an hani geziyor mu? Ya da işte direkt şeyden Asya'dan mı geldiler işte Kore, Japon hani. Ama bilemedim. O yüzden ama çoklar gerçekten çoklar. Bilinçli gezici olmak çok önemli. Çünkü de aynı buradaydım ben. Hani şey oldum böyle. Şurada da güzel bir yer var falan. Hani arka tarafına dolanayım. Aynı yere denk geldim. Yani çok şey oldum zaten bir de hani. Dedim ki ya ne kadar çok böyle market hali devam ediyor falan hani. Her böyle büyük kilisenin falan etrafında var. Çok iyi dedim. Patladık. Herkese günaydın. Macaristan'daki bir diğer günümüze hoş geldiniz. Bugün kahvaltımız. Çantamda da işte orası gofret var. Birazdan da bir yerden bir şey bulabilsem alacağım. Hamur işi tabii ki de. Çünkü burası Türkiye'ye daha yakın. O yüzden hamur işi beslenmek lazım. Belki Lidl Aldi falan var oradan bir şeyler alabilir. Kruvasan falan. Biraz Avrupalılık. Şimdi bugün ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayacağım. Boş günüm bugün. Yani dün çünkü her yeri gezdim. 38.000 adım attığım için hani tahminen gezecek bir yer kalmadı doğru düzgün. Ama şey var zaten bugüne şey ayırmıştım. Termal hamama ayırmıştım. Dün de bahsettiğim gibi bir hamam da var, Türk hamamı. Aslında oraya da gitmeyi de istiyordum. Hem ucuz hem de Türk hamamı sonuçta. Bizden bir şey. Ama bugün kapalıymış, komple kapalıymış. Salı günleri kapalı gün büyük ihtimalle. O yüzden ben de onun yanında bir tane daha vardı. Ama orada çok düzgün gelmedi bana. O yüzden ben de şu an bir o tarafa gideyim diyorum. Orada zaten gezecek yerler de var. Hani bugün o tarafa ayırdığım için dedim ki popüler olan termal hamamın oraya ayırdım. Dedim ki hani onun etrafını da gezerim. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Yol üzerinde birkaç yer vardı. Oralara bakacağım. Öyle. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Şu an Macaristan'ın en önemli yerlerinden biri olan Macaristan değil mi? Aynen Macaristan da aslında burası çok önemli bir yeri. Çünkü UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor burası.
Kahramanlar Meydanı diye geçiyor. Şu ortadaki kısımda işte 7 tane yani Macaristan'ın kuruluşunda yer alan 7 beylik gibi bir şey var. Hani 7 liderin heykelleri yer alıyor. O yüzden burası gerçekten hani çok anlam ifade eden ve çok önemli bir yer Macarlar için. Şimdi şöyle bir anda kuleye çıktım. Normalde lavaboya girecektim bir yerde. Sonra baktım hani geçemiyorum. Baktım müze fiyatlarına işte. Öğrenci işte kuleye çıkma işte müze gezisi falan filan toplamda 5. Dedim şimdi ben dışarıda bir yerde tuvalete gitsem 1 euro vereceğim. Dedim müze gezilir hani. Bir de zaten Kaplıca'ya gideceğim büyük ihtimalle. O yüzden dedim ki müzeye gideyim. Kısaca bu geldiğim yer hakkında da bilgi vereyim. Burası Av Müzesi. Aslında şöyle Tarım Müzesi diye geçiyor. Ama hani şu an bulunduğum yer daha çok hani avladıkları işte hani av için kullandıkları silahlardan ve hani şeylerden avladıkları hayvanlar mesela işte geyiklerin falan boynuzları gibi şeyler mesela aypostu falan vardı. Ya da bufalo değildi galiba. Neydi o ki? Şu neydi? Bakalım. Rengeyi olması lazım. İsmi de Böleniymiş. Bizon. Bizonmuş bu. Transilvanya'da çıkmışlar. Mesela bu kadar arkadaş. Boyu falan yazıyor muymuş? Normal şartlarda yazmıyor onlar falan. Böyle av şeyleri var işte. Yani kullandıkları silahlar, kullandıkları işte barutlar, avladıkları hayvanların kafatasları falan filan var. Evet. Ve bayağı büyük bir müze yapmışlar. Hemen müzenin alt tarafında bir yol var. Orada da var böyle şarap mahzeni gibi bir yer var. Büyük ihtimal belki direkt mahzen olarak toplamış olabilirler burayı. Yani buradaki işte kullandıkları malzemeler falan var. Daha sonra işte hangi bölgeden topladıklarını falan yazmışlar. Burada da şu aletler var. Orada da büyük ihtimalle işte hani şarap yapımında kullandıkları işte üzümleri falan ezmek için kullandıkları malzemeler. Böyle istiflörlenmiş.
Burası da kaçak kaplıcası buranın. Aslında tam şu arka tarafta şey var. Şuradaki sarı binalar. Buranın olduğu yer asıl termal hamam. Burada büyük ihtimalle işte hani o suyun devamı gibi bir şey olabilir. Suyu biraz deneyimleme fırsatı buldum. Hani elimi soktum. Ayağımı da sokacaktım ama çok soğuk, şimdi dışarısı çıkartacağım falan filan, hani boşver. Bir de çok temiz mi bilemedim. O yüzden dedim ki bir elimi biraz değdireyim. Hani bakayım sıcak mı değil mi? Sıcak değil. Ama şöyle aslında sıcak değil. Hava şeyine yani ılık geldi mesela bana ellediğim zaman. Ama büyük ihtimal normalde sıcaktır şu an orası. Ama işte dışarının soğukluğundan kırıldığı için direkt hemen ılıyor olabilir. Çünkü gerçekten soğuk. Zor şartlar altında çekim yapıyorum size. İşte. Şimdi burası daha yeni bahsettiğim termal hamam. Popüler olan. Buraya online de alabiliyorsunuz. Yüz yüze gelip buradan da alabiliyorsunuz. Ama işte sınırlı sayıda şeyleri var. Hani bitme ihtimali çok yüksek. Hemen şu an tarafında da sıcak hava balon kısmı var. Yani hep ben oradan aşağıda görmüştüm de havalanmış bir tanesi. Hemen şu an tarafta o kale kısmı, şu an işte buz pateni falan var orada. Hani biraz daha Noel bir şey gibi. Hani yeni yıl marketleri falan var. Şimdi şeyler atıştırdım. Bir tantunici görmüştüm. Merak ettim hani nasıl yapıyorlar diye. Bildiğim kadarıyla Azerbaycanlı bir aile açmış. Hani onlar işletiyor ve hani hatta sahip ya şeyler de hani Azerbaycanca konuş. Azerbaycan Türkçesi konuş. Şöyle bir içecek, bir somun ekmek tavuk tantuniye 6.80 falan ödedim hani. Yanında turşusu ve vardı. Küçük biberleri vardı. Onun dışında pul biberi falan var. Hani onları masada var zaten. Güzeldi hani. 6,5-7 euroya değer. Çok aşırı iyi değildi hani. Çok aşırı beklentimi karşılamadı. Ama hani iyiydi hani. Beklentimin de altında çok değildi. Yani buraya geldiğiniz zaman yapabilirsiniz. Çay içecektim, çay içemedim. Çünkü otobüs kaçırma ihtimalim vardı. Ben neyse sonra içerim. Öyle. Ayrıyeten varmış. Ben biliyordum da sonradan orada tekrar yapamadım. Hani para öderken aklıma gelmedi. Bu öğrenci indirim varmış %10. Hani normalde direkt öğrenci indirimi diyor. Hani kartınızı gösterdiğiniz zaman falan. Yani Macaristan ya da başka bir yerin ya da Avrupa Birliği öğrencisiyseniz falan gibi bir ibaresi yok. O yüzden hani büyük ihtimalle sıkıntı olmadan hani öğrenci indiriminiz de olabilir. Öyle. Şimdi tramvaya bineceğim. Otobüsün oraya geçeceğim ama bir kayboldum azıcık. Yani tramvay şuradan gidiyor ya. Karşıya geçeceğim, oradan tramvaya bineceğim. Aynen trama bineceğim. Tramvay daha değil mi? Trama bineceğim. Öyle otobüsün oraya geçeceğim. Sonra yolculuk başlasın. Şimdi trama bineceğim zaman yapacağım. Bileti de basacağım. Ben normalde şeylik almıştım. İlk bir yaptığım zaman tek binişlik almışım. Sonra günlük aldığım için hani onu bir yere basmanıza gerek yok. Ama tek binişlik aldığınız zaman bunu bir makineler var. Onun içine sokmanız gerekiyor. Makine üzerine basıyor. Hani kağıdınızı delip hani üzerine delik açıp yan tarafına da basıyor. Böyle sayı falan basıyor. Arada mesela bir anda çat diye mesela biz hani trama bindiğim zaman adam böyle normal bir gibiydi hani. Böyle bir anda adam biri böyle yakı kartını çıkartıp diyebiliyor. Kardeşim ben kontrole geldim. Ayağı yapabiliyor. Bende kart vardı o yüzden sıkıntı olmadı. Hani mesela birinde yoktu ama bilmiyorum bir şey oldu. Hani turistlerdi galiba. Bir şeyler oldu. Bir anda adamlar aşağı indiler ama hani adam onları böyle metroya götürüyormuş gibi. Ve kimse kontrol eden adamı takmadı. Hani kimse umurunda değildi. Ama normalde cezası var. Hani 2500 Macar parası mı? Frank mı oluyordu ya? Neyse. Macar parası cezası var yanlış hatırlamıyorsam. Bir tekrar bakarım bu yaparken burayı düzeltirim. Ama hani çok kimse takmadı. Benim ilgincime gitmişti o bayağı mesela. Hani normalde kardeşim sen görevlisin ve seni takmayacak. Aynı ya. Para çevirmeyeceğim zaten. Çevirecek bir şeyim yok şu an. Ama hani bir hatıra olsun diye almayı düşünüyordum yanıma. Tam böyle para bakıyordum. Abinin biri geldi. Gördüm işte. 402 falan çeviren gördüm. Dedim hani iyi hani. Çünkü 400'ü falan görmüştüm bugün ben. 402 iyi şu an. Dedim hani yapayım. Ondan sonra adam biri geldi. Bir şeyler söyledi. Düşündüm hani. Burada çevirme der gibi düşündüm. Tamam dedim hani. Sonra bir şey daha dedi. Anlamadım. Sonra İspanyol dedi. Yok kanka dedim hani ne İspanyolu. Hani o kadar da değiliz. Dedi hani dedim İngilizce dedim hani. Dedi burası pahalı dedi. 402 çeviriyor. Kendi orada şu ileride bir yer varmış. Hatta belki koyarım. İsteyen belki bakabilir. 405 çeviriyormuş. Komisyon almıyormuş dedi. Bugün 405 çeviriyorum dedi. Komisyon almıyorum dedi. İyi dedim hani bir bakayım.
Ama hani ne kadar çevireceğim dedim. Hani çok da çevirmeyeceğiz zaten. 10-20 falan çevireceğim dedim. Hadi çok bir fark etmez zaten dedi. Eyvallah kanka, bir bakarım oraya. Öyle. Bilet almak istiyorsanız da şöyle makineler var işte. Burada İngilizce menü var. Buraya giriyorsunuz. Kanka ya tamam, şuradan İngilizceyi seçip ya da Almanca ya da Macarca. Bazen yavaş işliyorlar. Soğuktan dolayı büyük ihtimalle. Buradan mesela tek bilet 450'lik. Ben işte şundan almıştım. 2500'e geldi. Güzeldi, mantıklı. 3 gün falan geleceksen şu uçak için ayrı bir şey var. O yüzden onu almanız gerekiyor. Hani bundan sonra bunu alıp sonra next yapıp hadi kanka sonra buradan ödemek isterseniz buradan bir tane daha alabilirsiniz. Şunu seçmeniz gerekiyor. Bu kartınız varsa falan bunu seçip burada ödeme şeyinizi yapıyorsunuz. Şimdi benim tramım geldi. Ben biniyorum. Bence diğer vermem gereken bir bilgi de yemek siparişi mevzusu. Budapeşte de Takeaway ya da Uber gibi hani yemek şeyleri yok. Bunun yerine Volt var. Hemen şey yaparım şuraya zaten hani sembollerini falan da atarım. Bir de Fodova mı, öyle garip bir şey var. Hani biraz da Takeaway'e benziyor Fodova. İşte diğeri de daha çok şeye benziyor. Uber Eats'e falan benziyor. Hani genellikle yemek siparişlerinizde bunlarla karşılaşıyorsunuz direkt. Zaten hani bir yerin işte Google Maps'ten falan girdiğiniz zaman sipariş vereceğiniz mesela direkt zaten bu sitelere linkleri çıkıyor zaten. Direkt oradan basıp sitenin şeyine gidip oradan sipariş verebilirsiniz.